Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta daha önceki projelerimizde kısa kısa size gösterdiğimiz ancak bu videoda detaylı olarak aktarmak istediğimiz bir konuyla karşınızdayız. Bugün fermuar dikimini anlatacağız. İki farklı fermuar dikimini göstereceğiz. Öncelikle küçük bir çantada klasik bir fermuar dikiminin nasıl olduğunu göstereceğim. Bunu yastık, çanta, kıyafet her şeyde kullanabilirsiniz. İkinci olarak ise gizli fermuar dikme yöntemini göstereceğim. Normalde fermuarı gizlemek istediğinizde bunun için özel olarak gizli fermuarlar kullanabilirsiniz. Ancak diyelim ki gizli fermuarınız yok, elinizde bu normal fermuarlardan var. Peki bunları nasıl gizli olarak dikebileceğiz? Onu da ikinci olarak göstereceğim. Şimdi ilk olarak normal klasik fermuar dikişiyle başlayalım. Bunu ben dediğim gibi yaptığım küçük bir çanta dikişinde göstereceğim. Daha önce hazırladığım böyle bir kumaşım var. Çanta yaptığım için bir de böyle astar koymuştum içerisine. Şimdi bu çantanın uzun kenarını bir fermuar dikeceğim. Fermuarı öncelikle bir kenarına yerleştiriyorum. Burada fermuarı ters çeviriyorum ve kumaşın ön tarafının en ucuna yerleştiriyorum. Yerleştirmeden önce de fermuarı kumaşı ortalayabilmek için hem fermuarın hem de bu kenarın orta noktasını alıp ufak bir çentik atarak işaretliyorum. Şimdi fermuarın da bir orta noktasını alayım. Buraya böyle bir çentik atıyorum. Şimdi bu iki noktayı üst üste getirerek iğneliyorum. Şimdi de dikişe geçebiliriz. Dikerken fermuar ayağını kullanacağım. Bunu daha önceki videolarımızda da göstermiştik hatırlarsanız. Fermuar dikmek için bu ayağı kullanıyoruz. Fermuar ayağını yerleştiriyorum. Bu arada fermuarı ne tarafa koyacaksam ayağını da o şekilde yerleştiriyorum. Tam fermuara bitişik şekilde iğnemi yerleştirerek dikmeye başlıyorum. Fermuar dikerken karşılaştığımız en büyük problem ise fermuar başının olduğu yer aslında. Buraya geldiğinizde dikiş makinesinin ucunu tam geçirmekte zorlanabiliyorsunuz ve dikişiniz kayabiliyor. Burası için iki tane yöntem önereceğim. İlki bunda yaptığım gibi fermuar başının biraz gerisinden yani ilerisinden dikmeye başladım ben. Ve sonrasında da dikişi bitirdikten sonra fermuar açıp bu baş kısmını da o şekilde dikeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi burayı tamamladım. Bu kısmı dikebilmek için de fermuar başını birazcık geriye çekiyorum ve öyle dikişimi yapıyorum. İkinci yöntemi de birazdan göstereceğim. Şimdi buraya diktikten sonra buranın dümdüz görünmesi için de bir de üstünden tekrar dikiş makinesiyle geçeceğim. Gördüğünüz gibi dikiş makinesiyle bir tekrar üzerinden geçerek burayı da düzelttim. Şimdi diğer kenarı dikeceğim. Burayı da yine tersten iğneledim. Şimdi dikmeye başlıyorum. Burada fermuar başı için ikinci yöntemi anlatacağım. Fermuar başına geldiğimde iğnemi yerleştiriyorum. Sonra ayağı kaldırıyorum. Fermuarı açıyorum ve tekrar dikiyorum. Burada önemli püf noktası iğnenizi kumaşa yerleştirmeden fermuar ayağını açmayın. O zaman yine dikişinizi kaydırırsınız. Ve
bu şekilde fermuarın dikişini tamamlamış oluyorum. Burada da yine en son diğer taraf için dışından dikiş makinesiyle geçiyorum ve burayı yine düzeltiyorum. Kenarları da ben diktiğim zaman çantam bitmiş olacak. Fermuar dikimini tamamladım. İkinci tekniğimizde dediğim gibi normal fermuarı nasıl gizli bir şekilde dikebiliriz bunu göstereceğim. Şimdi bunun için iki parça kumaşı dikiş makinesiyle önceden ben birleştirdim. Bu birleştirmeyi yaparken en geniş teyeli kullanmanızı öneririm ki daha sonrasında açmak kolay olsun. Şimdi tam bu birleşme noktasına fermuarı ters bir şekilde yerleştiriyorum. Bu yerleştirme yaparken fermuar dişlerinin birleştirme noktasının tam ortasına gelmesi önemli. Tam ortaya gelecek şekilde fermuarı yerleştiriyorum. Bu beyaz kumaşta ben kahverengi fermuar kullandım ki ne kadar gizli bir fermuar dikişi yapabileceğimizi daha net görün. Sonrasında yine aynı şekilde fermuar ayağımı dikiş makineme yerleştirerek dikmeye başlıyorum. Burada dikerken bir öncekindeki gibi sadece uzun kenarları değil, dikdörtgen oluşturarak dikiş yapacağız. Bu şekilde kısa kenarlarından da geçiyorum ve dikmeye devam ediyorum. Şimdi dikişi tamamladım. Bundan sonraki aşamada ise öncesinde bu iki fermuarı birleştirdiğim teyeli iplik açma aparatını kullanarak açmak. Şimdi bu teyelleri açmaya başlıyorum. Açtıktan sonra da bir ipliklerini temizleyeyim ve dikişim tamamlanmış olacak. Ve gördüğünüz gibi fermuarımız böyle oldu. Gayet iki kumaşın içerisinde böyle gizli bir şekilde duruyor. Kahverengi olmasına rağmen görüyorsunuz ki hiçbir şekilde belli olmuyor. Özellikle kıyafet dikimlerinde bu fermuar dikişini kullanabilirsiniz. Evet, diğer çantayı da ben daha önceden tamamlamıştım. O da bu şekilde oldu. Fermuarı gördüğünüz gibi. Bugün fermuar dikişi için 2 tane teknik gösterdik. Bütün dikiş projeleriniz için bu videodan faydalanabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve daha fazlası için de bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.